Yabancı arkadaşlarım bana baskı yapıyor. İnsanlar dalga geçmesin sonra. Ya da geçin ya, sıkıntı değil. Hatırladığım kadarıyla kafamı bir yere de vurmadım ama. Şimdi bu Viking ormanlarına girmek üzereyiz. Aha, bir tane unicorn geliyor oradan. Like 2 days ago. Okay. Why? They lose it every year. Yeah? Yeah, the males, and it's only the male that have the antlers. And normally they fall off from November to February to grow back in like April, and then they grow bigger. This guy is very fast. I was gonna say, seeing them moose like in the wild in Colorado. This one is a female. You see, it's only the male that. Ja, oh, die haben ja nicht. Bestimmt haben die. Okay. Guck mal nicht ab. Dein Haus Some fruits to give to the moose. So here you have Sebbe, 5 years old. You have Uddas, she's 3. And then you have 2 youngsters that are 1.5. This is the favorite. Achtung, Katrin hinter dir. Have a piece. Katrin. Don't fight. It's healthy and good for them. Şu yiyişe bak. Bu nasıl salak salak yemek yiyiş öyle? Bu arada sorduk. Şu ana kadar hiç birbirlerinin gözünü çıkarmamışlar. Denizin bu kısmı erimiş galiba. Dur bakayım. Donmuş denizin üzerinde acayip şekiller oluşmuş. Buraya buz yolu diyorlar. Donmuş denizin üzerindeyiz kısaca. Kar bazı şeyleri böyle kış boyunca yutuyor. Şu an Gammelstadt kilise kasabasındayız. Burası UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.
Bir iglo yapmışlar buraya. Eskimo evi. İçine girilmiyor ama belki bir ara açarlar. Tırmanmayın demiş. Şehir merkezinde buz festivali yapıyorlar. Heykeller yapmışlar buzlardan filan. Bir de bugün hafta sonu üstüne güneş gelince bütün şehir buraya inmiş. Bu da çok eksantrik. Buz üzerinde maraton koşuluyor. Çivili ayakkabılarla tabii. Bunu başka nerede görebilirsin ki yani? Burası yine deniz üzerindeki buz yolu bu arada. Sizi bir de basketbol maçına getireyim dedim. Luleå şehri ile Uppsala şehrinin basketbol takımları karşılaşıyor. Bakalım kim kazanacak. Fena değil diyorlar ama bakalım. Oyuncuları alıyorlar. Bana çok fazla uzun değillermiş gibi geldi ama. Luleå'nun evinde oynanıyor bu arada. Atmosfer güzel bence. Bir hafta sonu yürüyüşü. Bakalım neler bekliyor bizi. Soğuk ama güneş var. Buralarda kesinlikle GPS'e güvenim sıfır. Kendi sezgilerimi takip ediyorum bundan sonra. Öncelikle seni inşaat alanlarına sokuyor. O olmazsa karın süper fazla olduğu yerlere sokuyor. Yürüyemiyorsun filan. En güzeli sezgileri takip etmek, bir de açık yollardan gitmek. Tabii bunun da bir tehlikesi var. O da kayıp düşmek. Çünkü yolu açtıklarında bazen çok katılaşıyor açılan yol. Buz pisti gibi oluyor. O da bayağı sıkıntılı. Yani burada çivili ayakkabı giyiyorlar. O aslında bir nevi olmazsa olmaz ama onun da bir sıkıntılı yönü. Onunla binalara girmek genelde yasak. İşte alışveriş merkezlerine, devlet dairelerine vesaire. Çünkü çiviler tabana zarar veriyor doğal olarak. Yanınızda ya bir çift başka ayakkabı daha taşımanız lazım. Ya da bazı ayakkabıların bu çivileri katlanabiliyor böyle içe doğru. Yani böyle durumlarda var. Genelde İnsanlar burada sırt çantasıyla falan dolaşıyor işte. Yanında her zaman bir atkıları, eldivenleri ya da ne bileyim bir çift ayakkabı falan oluyor. Yani kışın öyle bir ekstra yükü de oluyor ama böyle görmüşler, böyle alışmışlar. Gökyüzü ne kadar açık bugün ya, çok güzel. Şekilde gördüğünüz gibi uçuyordum az daha. Böyle gizli gizli buzlanmalar adamı bir anda taklattırabiliyor yani. Şu ana kadar düşmedim hiç ama mücadele verdim yani bayağı bunun için. Umarım bir yerlerimizi kırmayız. Yerlere böyle tonlarca minik minik çakıl gibi taşlar atıyorlar. O aslında bayağı kayganlığı gideriyor. Ama tabii insanlar yürüdükçe, işte arabalar falan geçtikçe bu çakıllar bazen dağılıyor başka yerlere. Belli noktalarda işte açık yerler kalıyor. Oraya denk gelirseniz sıkıntı. Taşların üzerine basıyorum sanıyorsun. Taşın üstünden de buz tutmuş. Bakalım ne kadar kayacağız bugün. Kaymamak için kasmaktan belimi inciteceğim yakında. 3. Bugün normal zamanlarda olduğundan daha fazla bir enerjim var. Bu güzel bir şey. Size de yansıtmaya çalışacağım bunu. Umarım yansır. Bugünlerde bence çok ihtiyacımız var böyle şeylere. Bu arada aklıma geldi. Bir iki arkadaşım çok sigara içiliyor mu diye sormuştu buralarda. Ben de hayır dedim. Aksine aslında sigara içenler biraz dışlanıyor demeyeyim ama böyle çok iyi karşılanmıyor burada. Birincisi pasif içici olmamak adına haklarını koruyorlar. İkincisi sigara içen kişi sayısı çok az olduğu için bunun tam tersi bir akran baskısı oluyor. Hani bazı ülkelerde hani sigara içmezsen arkadaş edinemiyorsun gibi bir durum oluyor ama burada tam tersi. Birkaç kere duyduğum için bunu da bir yanıtlamak istedim. Belki daha fazla merak eden insan vardır. Güzel, insanlar yeşil. Şurayı da göstereyim, Max. Bu Max İsveç'in Burger King'i sayılıyor. Maalesef tat konusunda size bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü yediğim şeyler değil. En son ne zaman burger yediğimi hatırlamıyorum bile. Benzin fiyatlarını da göstereyim. Şu an Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama siz karşılaştırıp bakarsınız. Bu arada sizin bir konuda görüşünüzü almak istiyorum. Bir yerlerden kar düşüyor. Yabancı arkadaşlarım bana baskı yapıyor. İngilizce içerik yap diye. Ben de diyorum ki kendi insanlarım için yapacağım. Öyle baş koydum bu yola diyorum. Şunu düşündüm ben de. Acaba İngilizce içerik yapıp Türkçe altyazı mı koysam? Siz bu konuda ne düşünürsünüz merak ediyorum. Bu 4 mü oldu? Bugün eğer düşmezsem benim için bayağı büyük bir başarı olacak. Her yer buz çünkü.
Bak birisi bisikletle geçiyor şimdi. Adamlar profesyonel ya. Ne diyorduk? Türkçe altyazı. Çünkü bazen buradaki arkadaşlarımla da içerik yapabiliyorum. Onlar tabii Türkçe anlamadığı için onlara bir yandan videoyu çekip bir yandan ne söylediğimi anlatmaya çalışıyorum. Yani eğer siz derseniz ki bizim için daha güzel olur, o zaman düşünebiliriz. Ama yok, samimiyet gider diyorsanız o zaman Türkçe devam. O yüzden sizin yorumlarınız belirlesin. Bu konuda yorumlarda görüşelim. Az önce markete girerken de takla atıyordum. Arkamdan bisiklet gelirse söyleyin, olur mu? Bir önceki videoda söylediğim bir yanlışlığı düzeltmek istedim. Küçük bir yanlışlık ama olsun, düzelteyim şimdi. Hani bir ıssız yerde yürüyordum ve hayvan geçmiş sandım ya. O aslında cross kayağı yapanların batonlarının iziymiş. Hani çubuklarla itiyorlar ya kendilerini kayarken. Sonradan aklıma geldi. Yani kayak yapan bir insan değilim artık. Cahilliğime verin. Ama şimdi düzeltmiş oldum. En iyisi ben gideyim bu videonun altına da yazayım. İnsanlar dalga geçmesin sonra. Ya da geçin ya, sıkıntı değil. Bir de ellerini koymadan sürüyor bisikleti. Şebeklik yaparken düşmeyeyim şimdi. Burada ben bayağı vokal bir insan oldum ya. Acaba hatırladığım kadarıyla kafamı bir yere de vurmadım ama kafayı üşütme ihtimali o bayağı yüksek. Bak o olabilir. Buna ihtimal veriyorum. Eyvah, tehlikeli yere geldik. Her yer buz pisti. Bir yerden bir de su damlıyor ya. Atlattık. Ulan evimin önünde düşmeyeyim bari. Buraya kadar geldik. Tamam, ekstra dikkatli oluyorum. Evet, düşmedim. Benim için bir başarı. Çünkü ben biraz denge konusunda iyi değilim. Boydan da kaynaklanıyor olabilir. Yaşlılar için bayağı sıkıntılı bir durum aslında ama genelde hiç yaşlı insan görmüyorum dışarıda. Galiba kendilerine en iyi iyiliği yapıyorlar dışarıya çıkmayarak. Bu videoda ortaya karışık bir şey oldu. Ama yakında birkaç seyahatim olacak. Sürpriz. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.